Bugün sizlere güzel bir filmden bahsedeceğim. 2011 yapımı Fransız filmi Intouchable ya da bizim dilimize çevrilen adıyla Can Dostum. Bu film sadece bir dram değil, aynı zamanda hayata bakış açımızı değiştirebilecek güçte bir eser. İzlerken gülecek, düşünecek, belki de ağlayacaksınız. Neden bu kadar etkileyici? Çünkü gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Philip Pozzo di Borgo ve Abdal Sello'nun gerçek dostluğundan ilham alınmış. Ve inanın bana bu hikaye Hollywood'un en iyi senaryolarından daha güçlü. Bu yüzden birçok uyarlaması yapıldı. Son olarak da Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu Türk uyarlaması yapıldı. Film Diz adında genç bir Senegalli'nin hikayesiyle başlıyor. Philip ise zengin, aristokrat ama boyundan aşağısı feşli bir adam. Diz sosyal yardım almak için mülakatlara giriyor ama asıl amacı reddedilip işsizlik maaşına hak kazanmak. Philip'in bakıcısı olmak için gittiği mülakat tamamen tesadüf. Ama işte o zaman her şey değişmeye başlıyor. Philip Diz'in kendisine acıma göstermediğini, onu sakat biri olarak görmediğini fark ediyor. Bu samimiyetten etkileniyor ve onu işe alıyor. Başlarda ikisi de birbirine alışmaya çalışıyor. Dizis klasik müziği anlamıyor. Sanat eserlerini komik buluyor. Philip ise Dizis'in dünyasına, hip hop'una, özgür yaşam tarzına şaşırıyor. Ama zamanla aralarında öyle bir bağ kuruluyor ki bu sadece işveren çalışan ilişkisini aşıyor. Gerçek bir dostluk doğuyor. Film, Philip'in hayattan kopmuş halinden Dizis'in ona kattığı neşe ve özgüvenle yeniden hayata tutunma sürecini anlatıyor. Dizis de Philip sayesinde hayatında yeni ufuklar keşfediyor, sorumluluklarını anlıyor. Film neden bu kadar çok seviliyor? Biraz buna bakalım. Bu filmin en güçlü yanlarından biri ön yargıları yıkması. Bir tarafta zengin, beyaz, aristokrat Philip, diğer tarafta fakir, siyahi, suç geçmişi olan Dizis. Toplumun hiçbir zaman bir araya getirmeyeceği iki insan. Ama film bize gösteriyor ki insanlık ortak paydamızda renk, sınıf, statü hiçbir şey ifade etmiyor. Philip'in çevresindeki insanlar ona sürekli acıyor. Onu özel muamele görmeye muhtaç biri olarak görüyor. Dizis ise ona normal bir insan gibi davranıyor. Daha bazen kaba bile davranıyor. Ve işte Philip'in ihtiyacı olan tam da bu. Normallik. Film engelliliğe olan bakışımızı da sorguluyor. Philip fiziksel olarak engelli ama mental olarak son derece sağlam. Dizis ise fiziksel olarak sağlam ama toplumsal önyargılar yüzünden engelli sayılıyor. Film bize gösteriyor ki asıl engel zihinlerde, önyargılarda. Philip'in paraşüt kazası öncesi çekilen videoları izlediğimizde onun ne kadar aktif, maceracı biri olduğunu görüyoruz. Şimdi ise tekerlekli sandalyede. Ama Dizis'le tanıştıktan sonra yeniden o eski ruhunu buluyor. Hızlı arabalar, müzik, eğlence. Dizis'in en büyük özelliği dürüst olması. O Philip'in karşısında sahte davranmıyor, rol yapmıyor. Kendi olduğu gibi kalıyor. Philip'in modern sanat koleksiyonuna bakıp bu ne ya diyor samimiyetle. Opera dinleyip sıkılıyor. Ve bu samimiyeti Philip'i çok etkiliyor. Günümüzde herkes birbirine uyum sağlamaya çalışıyor. Maskeyle geziyoruz sürekli. Film bize gösteriyor ki en değerli şey aslında kendimiz olmak. Olduğumuz gibi davranmak. Film bize en güçlü mesajlardan birini insan onuru konusunda veriyor. Philip zengin ve eğitimli olmasına rağmen fiziksel durumu yüzünden toplum tarafından zavallı görülüyor. Dizi ise fakir ve eğitimsiz olmasına rağmen ruhsal zenginliğe sahip. Film gösteriyor ki insan onuru maddiyata, görünüşe, statüye bağlı değil. Her insan durum ne olursa olsun saygıyı hak ediyor. Dostluk konusunda da çok değerli bir mesaj var. Gerçek dostluk çıkar ilişkisine dayanmaz. Philip ve Dizis'in dostluğu da böyle. Birbirlerinden çok şey öğreniyorlar. Birbirlerini dönüştürüyorlar. Philip Dizis sayesinde hayatın tadını yeniden çıkarıyor. Dizis ise Philip sayesinde sorumluluk almayı, başkasını önemsemeyi öğreniyor. İkisi de birbirini tamamlıyor. Toplumsal önyargılar konusunda da güçlü bir eleştiri var. Philip'in aristokrat çevresi Dizis'i başından beri şüpheyle karşılıyor. Ama Philip Dizis'e şans veriyor ve ne kadar haklı olduğunu görüyor. Film bize gösteriyor ki önyargılar bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Ama açık fikirlilik bizi zenginleştiriyor. Philip'in hikayesi aslında hayatın anlamını yeniden bulma hikayesi. Kazadan sonra hayattan kopmuş, içine kapanmış. Ama Dizis'le tanıştıktan sonra yeniden yaşama tutunuyor. Bu bizim için de çok değerli bir mesaj. Hayatta zorluklar olacak. Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, önemli olan pes etmemek, yeniden ayağa kalkabilmek. Filmin teknik yönlerine gelecek olursak, İkili yönetmenler gerçekten başarılı bir iş çıkarmışlar. Filmin temposunu çok iyi ayarlamışlar. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Duygusal anları zorlamadan doğal bir şekilde işlemişler. Hikayeyi anlatırken de drama kaçmamışlar. Her şey çok samimi, gerçekçi. Bu da filmin gücünü arttırıyor. Paris'in güzelliği iyi yansıtılmış. Philip'in lüks yaşamı ile Dizis'in mahallesi arasındaki zıtlık görsel olarak da güzel verilmiş. Renkler, ışık kullanımı filmin ruh haline uygun. Ayrıca müzik seçimleri çok yerinde. Klasik müzikten hip hop'a her türden parça var. Ve bunlar sadece fon müziği değil, karakterlerin dönüşümünü de yansıtıyor.
Açıkçası bu filmi ilk izlediğimde çok etkilenmiştim ve şunu fark ettim ki bu film beni sadece o anda değil uzun süre sonra da düşünmeye sevk etti. Biliyorsunuz çoğu film izliyoruz, beğeniyoruz, unutuyoruz. Ama Intouchable öyle bir film ki günlük hayatınızda karşılaştığınız durumları bu filmle ilişkilendirmeye başlıyorsunuz. Mesela sokakta engelli biriyle karşılaştığınızda ya da farklı sosyal sınıftan biriyle tanıştığınızda bu filmdeki yaklaşımları hatırlıyorsunuz. Beni en çok etkileyen şey filmin hiç vaaz vermemesi. Yani size şunu yapmayın, bunu yapın demiyor. Sadece iki insanın hikayesini anlatıyor ve siz kendiniz sonuçları çıkarıyorsunuz. Bu çok değerli bence. Bir de şunu çok sevdim. Film hiç mükemmeliyetçi değil. Karakterler gerçek insanlar gibi hata yapıyor, kırılıyor, bazen saçma davranıyor. Philip bazen sinirli oluyor. Dizis bazen sorumsuzluk yapıyor. Bu da onların çok gerçekçi kılıyor. Bu filmde hem güleceksiniz hem duygulanacaksınız. Özellikle Dizis'in sanat galerisindeki tepkileri ya da opera dinlerkenki halleri çok komikti. Ama aynı zamanda duygulandım da. Özellikle Philip'in hayata yeniden tutunma süreci beni etkiledi. Ve bu film bana şunu hatırlattı. Bazen hayattaki en büyük hediyeler en beklemediğimiz yerden geliyor. Philip Dizis'i işe alırken böyle bir dostluk beklemiyordu. Dizis de hayatının bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordu. Film hakkında çok yazı okudum, çok inceleme izledim. Ama hiçbiri benim hissettiğim kadar etkileyici değildi. Çünkü bu film sadece analizle anlaşılacak bir yapım değil. Hissedilmesi gereken bir deneyim. Eğer bana sorarsanız bu filmi neden izlemeli diye tek cevabım var. İnsanlığa olan inancınızı tazelemek için. Çünkü günümüzde çok fazla olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu film size umut veriyor. İnsanların ne kadar güzel şeyler yapabileceğini gösteriyor. Intouchable sadece bir film değil. Aynı zamanda bir hayat dersi veriyor. Bize gösteriyor ki ön yargılar bizi birbirimizden uzaklaştırır. Gerçek dostluk sınır tanımaz. Her insan saygıyı hak eder. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Hayatta umut her zaman vardır. Eğer henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sadece eğlenmek için değil, aynı zamanda düşünmek, sorgulamak için de. Ben bu filmi 2 kez izledim. Bu tür filmlere daha çok ihtiyacımız var. Bölünen, kutuplaşan dünyamızda birleştiren hikayelere ihtiyaç var. Film hakkında sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda paylaşın. İncelememi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunun gibi film incelemeleri yapmaya devam edeceğim. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.